Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 2-3 yaş ölçülerine uygun hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz kapşonlu bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimde 5 adet ahşap düğme kullandım. Yeleğimi 4 numara şiş kullanarak tamamladım. Yeleğimde 2,5 yumakta ip kullandım. Yün içerikli bir ip kullandım. Kartopu Elite Wool 100 gramı 220 metre olan %51 akrilik %49 yün içerikli bir ip. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu K855. Yeleğimizin ölçüleri şu şekilde. Beden genişliği 31-32 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 39 santim. Bebeğin kilosuna göre 2 yaştan 3 yaşa kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz ölçülerde. Sepet modelini hem önlere hem de arka kısmına uyguladım. Gerçekten çok güzel, çok tarz bir yelek oldu. Ben çok sevdim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Kapşonlu yeleğimiz için 4 numaralı şişe 36 ilmek attım. İpimi biraz uzun bıraktım. Daha sonra kenar kısmını dikmek için. Önce sol parçayı örüyorum. İlk sırada sıra başında ilk ilmeği ters olarak örüyorum. 2 düz 2 ters olarak öreceğiz. Şimdi ilk sıramızda arka yüzdeyiz. İlk ilmeği ördükten sonra 2 ilmek ters örüyorum. Daha sonra 2 ilmek düz. 11 sıra 2 ters 2 düz olarak öreceğiz. Yeleğimizin lastik kısmını 11 sıra 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. İki ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters olarak sıra sonuna kadar devam edin. En son 2 ilmek ters ördükten sonra sondaki ilmeği şu şekilde düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 2 düzle başlıyoruz. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Yine sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters olarak örmeye devam edeceğim. Son ilmeğimi düz olarak örüp diğer yüze geçeceğim. Diğer yüze geçtiğimde sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar 2 düz 2 ters olarak ördüm. Sıra sonunda ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Sıra başında ilk ilmeğimi
örmeden alıyorum. Şimdi 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edeceğim. Toplamda lastik kısmımızı 11 sıra öreceğiz. 10 sıra örelim arkadaşlar. Ön yüzde sağ tarafta ilik açacağız. Sol parçamız olduğu için sol parçanın sağ tarafında ilik açacağız. Şimdi 10 sıra örüp gelelim iliğimizi açalım. Lastik kısmını örerek ilerledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra ördük arkadaşlar. 10. sırada iliğimizi açacağız. İlk iliğimizi 10. sırayı örmeye başlarken açacağız. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp şişime dolama yapıyorum. Yanındaki 2 ters ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada bir ilmek artırmış, bir ilmek kesmiş oldum. Yani iliğimizi açtık arkadaşlar. Şimdi 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters olarak örmeye devam ediyorum. Arka sıramızı da örelim. Daha sonra model kurulumuna geçelim. Arka sıramı da örüp tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Toplamda 11 sıra örmüş olduk. Şimdi bu sırada modelimizi kurmaya geçiyoruz. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa öreceğim. Örmeden almış olduğum ilk ilmekle toplamda 6 ilmek örmüş oldum. 6 ilmek bizim patımız olacak. Şimdi pat kısmını ördükten sonra 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4. İpimi arkaya aldım. 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. İpimi öne aldım. 4 ilmek ters örüyorum. Modelimizin ilk sırasını 4 ilmek düz, 4 ilmek ters olarak örüyoruz. En son 4 ilmek düz ördükten sonra şişimde 2 ilmeğim kaldı. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek ters örüp sondaki ilmeğe düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde 4 düz 4 ters, 4 düz 4 ters olarak ördük. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düz ilmeğimizi arka yüzde ters olarak öreceğiz. 4 ilmek ters örmüştük. 4 ilmek ters ilmeğimizin kenarlarında olan 2 ters ilmeği Selanik olarak öreceğim arka yüzde. Ortada olan 2 ilmeği ise yine ters olarak öreceğim. Şimdi arka yüze geçelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Buradaki ilmeğimi Selanik olarak örüyorum. Yani ilmeği şu şekilde değil de ilmeğin içerisine batarak ilmeği Selanik olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasındayız. İpimi öne aldım. Ön yüzde 4 ilmek düz örmüştük. Ön yüzde örmüş olduğumuz 4 düz ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. 1 2 3 4. Şimdi arka yüzde
ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin ilkini Selanik olarak, yani ilmeğin şu şekilde değil de ilmeğin içerisine batarak Selanik olarak örüyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine ilmeğin içerisine batarak ilmeğimi düz olarak, yani Selanik olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Ön yüzde 4 ilmek düz örmüştük. Arka yüzde örmüş olduğumuz düz ilmekleri ters olarak örüyoruz arka yüzde. Şimdi ön yüzde 4 ilmek ters örmüştük. Bu 4 ilmek ters ilmeğin arka yüzde ilkini Selanik olarak örüyoruz. 2 ilmek ters örüp yanındaki ilmeği de yine içerisine batarak Selanik olarak örüyoruz. İpimi öne aldım. Ön yüzde 4 düz ilmeğimi arka yüzde ters olarak örüyorum. 4 ilmek ters ördüm. Şimdi ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmeklerin ilkinin içerisine batarak Selanik olarak örüyorum. İpimi öne alıp 2 ilmek ters örüp dördüncü ters ilmeğimi ise ilmeğin içerisine batarak Selanik olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. 4 ilmek ters örüyorum. 4 ilmekten sonra 6 ilmeğimiz kalıyor. Yani 6 ilmek patımız kalıyor. 5'ini haroşa olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa. Sondaki ilmeği ise düz olarak örüp modelimizin ikinci sırasını tamamlıyoruz. Ön yüze geçtim. Ön yüzde yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Patımız için 5 ilmek haroşa örmeden almış olduğumuz ilmekle 6 ilmek patımız oldu. Şimdi yine 4 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde modelimizin 3. sırasındayız. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters örüyoruz. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Modelimizin ilk sırasını örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 3. sırasını, 1. sırasını örmüş olduğumuz gibi aynı şekilde örüyoruz. 4 düz, 4 ters, 4 düz, 4 ters. En son 4 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters olarak örüyorum. Bu kenarda olan ters ilmeğimi arka yüzde Selanik olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak örüp modelimizin 3. sırasını tamamlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi buradaki ön yüzde ters örmüş olduğumuz ilmeği arka yüzde Selanik ilmeğin içerisine batarak örüyorum. Şimdi 4 ilmek düz örmüştük ön yüzde. Ön yüzde örmüş olduğumuz düz ilmekleri arka yüzde ters olarak örüyorum. Daha sonra ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin ilkini arka yüzde Selanik olarak örüyorum. İkinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği yine ters, dördüncü ilmeği ise arka yüzde Selanik olarak örüyorum. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum. Yine ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin arka yüzde ilkini Selanik, yani ilmeğin içerisine batarak örüyoruz. İkinci ilmeği ters,
Üçüncü ilmeği yine ters. Dördüncü ilmeği ilmeğin içerisine batarak, yani Selanik olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 4 ilmek ters örüyorum. Şimdi yine bir ilmek Selanik, 2 ilmek ters, bir ilmek Selanik, 4 ilmek ters. Daha sonra 5 ilmek haroşa örüp son ilmeği de düz olarak örüp pat kısmımda olan 6 ilmeği de örmüş oluyorum. Şimdi ön yüze geçiyorum. Modelimizin 4. sırasını da örmüş olduk. Şimdi modelimizin 5. sırasını öreceğiz. 5. sırasını ise yine ilk sırada ve 3. sırada örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Pat ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Şimdi 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz, 4 ilmek ters, 4 ilmek düz örüp bir ilmek burada ters olarak örüyorum. Arka yüzde Selanik olarak örüyoruz bu ilmeğimizi. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Modelimizin 6. sırasını öreceğiz. 6. sırasını da modelimizin 2. sırasını ve 4. sırasını örmüş olduğumuz gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ilmeğin içerisine batarak düz olarak, yani Selanik olarak örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek Selanik, 2 ilmek ters, 1 ilmek Selanik, 4 ilmek ters, 1 ilmek Selanik, 2 ilmek ters, 1 ilmek Selanik, 4 ilmek ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi pat ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Modelimizi şimdi kaydırarak yapacağız. Yani 4 ilmeğimizin üzerine 4 ilmek ters öreceğiz. Burada da 4 ilmek ters ilmeğimizin üzerine 4 ilmek düz öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. 5 ilmek haroşamızı örüyorum. 5 ilmek haroşadan sonra 4 ilmek ters örüyorum. Modelimizi kaydırıyoruz. Şimdi 4 ilmek düz, 4 ilmek ters. Dört ilmek düz, 4 ilmek ters olarak örüyoruz. Modelimizin 1. ve 2. sırasını anladıysak arkadaşlar, diğer sıralarında aynı şekilde yapıyoruz. 1., 3. ve 5. sıramızı aynı şekilde ön yüzde örüyoruz. 2., 4. ve 6. sıramızı da arka yüzde aynı şekilde örüyoruz. 4 ilmek
düz örüp 4 ilmek ters örüyorum. Buradaki Selanik ilmeğimi şimdi düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. Daha sonra ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ilmek ters ilmeğin ilkini Selanik olarak, ikinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği de Selanik olarak ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. Şimdi 4 ilmek ters. Yine ön yüzde örmüş olduğumuz 4 ters ilmeğin ilkini ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. İkinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği yine ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. İpimi öne alıp 4 ilmek ters örüyorum. Yine ön yüzde ters olarak örmüş olduğumuz ilmeklerin ilkini düz olarak, ikinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği ilmeğin içerisine batarak Selanik olarak örüyorum. 4 ilmek ters örüp yine aynı şekilde ilk ilmeği düz, ilmeğin içerisine batarak ikinci ilmeği ters, üçüncü ilmeği ters, dördüncü ilmeği ilmeğin içerisine batarak düz olarak örüyorum. 5 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi 4 düz ilmeğimizin arasında 1 2 3 haroşa sırası var arkadaşlar. Modelimizi kaydırarak ilk haroşa sırasını ördük. Şimdi 3 haroşa sırası olduktan sonra modelimizi yine kaydıracağız. İlk modelimizi yapmış olduğumuz gibi öreceğiz. Şimdi 3 haroşa sırasına tamamlayıp modeli yine kaydıralım. Bu şekilde koltuk altına kadar örmeye devam edelim. 10 haroşa sırasında ya da 11 haroşa sırasında bir iliklerimizi açalım arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Koltuk altına kadar örerek geldim arkadaşlar. Toplamda 12 model ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 model sırası ördüm. 11 haroşa sırasında bir de ilik açtım. 1, 2, 3, 4 tane iliğimiz oldu. Toplamda 5 iliğimiz olacak. 5 tane düğme dikeceğiz. Şimdi artık model yapmıyorum arkadaşlar. Koltuk altına kadar modelimizi ördükten sonra modelin üst kısmını düz olarak örüyoruz. Pat kısmımız yine haroşa olarak devam edecek. Altı ilmek ördükten sonra ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Düz olarak örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde koltuk altına 7 ilmek atacağız. 9 ilmek keseceğiz. 10 ilmek sayıp ilmek ayracı taktım. 2, 4, 6, 8, 10. 9 ilmeği burada ilmek ayracına kadar keseceğiz. İlk ilmeği şu şekilde alıyorum. Burada 9 ilmek kalıyor. Buradaki 9 ilmeği kesmiş olacağız. Buraya da 7 ilmek atacağız. Şimdi ilmeklerimizi tığ yardımıyla atalım. İlk
ilmeği aldıktan sonra ipim önde duracak şekilde arkadan şu şekilde bir ilmek buraya atıyorum. İpimi tekrar öne geçirip ikinci ilmeği de atıyorum. İpimi tekrar öne geçiriyorum. Üçüncü ilmeği atıyorum. İpimi öne geçirip dördüncü ilmeği atıyorum. İpim önde. 5 6 7 ilmek buraya attık arkadaşlar. İlk almış olduğum ilmeği tekrar şu şekilde şişime geçiriyorum. İlk ilmeği yine örmeden alıp ipimi öne alıyorum. İlmeklerimi burada ters olarak örüyorum. Yedi ilmek burada ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 3 4 5 6 7 ilmek olana kadar ters olarak örüyoruz. Daha sonra buradaki 8. ve 9. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ön yüze geçiyorum. Örerek sıra sonuna kadar gitmiyoruz. 8. ve 9. ilmeğimizi kestikten sonra ön yüze dönüyoruz. Ön yüze döndükten sonra burada ilk ilmeği şu şekilde şişime alıp yine düz olarak örüyorum. 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak gidecek. Sondaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi 2 sıra tersimiz oldu. Şimdi düz örmeye geçiyoruz. 7 ilmek düz öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 ve 7 ilmek düz ördükten sonra ipimi öne alıyorum. Buradaki 8. ve 9. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Ön yüze döndüm. Yine burada ilk ilmeği örmeden alıp ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Altı ilmek ters örüp sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Şimdi 2 ters ilmeğimiz oldu. Arka yüzde de 2 sıra ters sıramız oldu. 2 sırada düz sıramız oldu. Şimdi arka yüzde ters öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 2 3 4 5 6 7 ilmek olana kadar ters ördüm. Şimdi 8. ve 9. ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilmeğimi şu şekilde düz gelecek şekilde şişime örmeden geçirip ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar 2 sıra ters, 2 sıra düz, daha sonra 2 sıra ters ördük. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 4 6 7 ilmek ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 8. ve 9. ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Buradaki ilmeği yine yönünün düz gelecek şekilde alıyorum. İlmeklerimi ters olarak
örüyorum. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak devam ediyor. Birer ilmekte arka yüzde kesim yapıyoruz. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra 8. ve 9. ilmeğimizi birlikte örerek kesip ön yüze geçiyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. İlmek ayracına kadar 4 ilmeğim kaldı. 4 ilmek daha kesip gelelim. İlmek ayracıma kadar geldim arkadaşlar. Sonuncu ilmeğimi de kestikten sonra ilmek ayracımı şişimden çıkarıyorum. Ters örerek sıra sonuna kadar devam edeceğim. Kesimlerimizi tamamladık. 9 ilmek kestik. 7 ilmekte artırma yaptık. Sıra sonundaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şu şekilde kol oyuntusunu oluşturmuş olduk. Şimdi ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak öreceğiz. Arka yüzde ters. Kenar pat kısmımız yine 6 ilmek haroşa olarak devam edeceğiz. Kol kısmı ise 2 ters, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak devam edecek şu şekilde. Patımız için haroşa ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra burada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edelim arkadaşlar. Yaka kısmına kadar örelim. Daha sonra yaka kısmımız için kesimlerimiz olacak. O kısma kadar örüp gelelim. Yaka kısmına kadar ördüm. En son 5. iliğimi açtıktan sonra 1, 2, 3, 4. 4 haroşa sırası ördüm. Koldan sayarsak da arkadaşlar terslerimizi 1 olarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sırayı örüyorum. Şimdi en son iliğimden sonra 4 haroşa sırası ördükten sonra kesimlerimize başlayalım. Yakamız için kesim yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Örerek keseceğim. 6 ilmek keseceğim arkadaşlar. Bu sırada 6 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden almış olduğum ilmeği diğerinin üzerinden geçirdim. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 2 ilmek kesmiş oldum. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek kestikten sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. Düz olarak örelim. Kol kısmını ise yine aynı şekilde 2 sıra ters 2 sıra düz olarak devam edeceğiz. Tekrar arka yüzümüzü de örüp yine kesim kısmına kadar örüp gelelim.
Arka yüzde sıra sonuna kadar geldim. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçtim. Ön yüzde yine hem örüp hem keseceğim. Bu sırada 3 ilmek keseceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir önceki ilmeği diğerinin üzerinden geçirerek kestim. Bir ilmek daha kesiyorum. 2. Şimdi üçüncü ilmeğimi de kesip yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Önce yakada 6 ilmek kestik. Sonra 2 ilmek kestim. Tekrar 2 ilmek keseceğim. Daha sonra pardon arkadaşlar, 3 ilmek kestik. Daha sonra 2 ilmek, tekrar 2 ilmek kesip tamamlayacağım. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Yakamız için önce 6 ilmek, daha sonra 3, 2 ilmek, 2 ilmek, toplamda 6, 3 daha 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek kestim. Şişimde 21 ilmeğim kaldı. Şimdi omuz kesimini yapacağız. Bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde kesimlerimizi tamamladıktan sonra örelim. Yaka kesimini tamamladıktan sonra bir sıra ön yüzde, bir sıra da arka yüzde örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzü tekrar öreceğim. Ön yüzde bir sıra daha örüyoruz. Buraya kadar burada kesimlere başlayacağız. Şimdi arka yüzdeyiz. Önce 7 ilmek keseceğim. Daha sonra tekrar 7 ilmek. Sonra da 7 ilmek kesip omuz kesimlerini de tamamlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kestim. Şimdi aynı şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek kestikten sonra arka yüzü ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzümüzü düz olarak örelim. Yine 7 ilmek keseceğim. Arka yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 ilmek kestim. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimi düz olarak örüp arka yüzde kalan ilmeklerimi de kesip ön parçamızı tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi keselim. İlmeklerimi keserek ön parçamızı tamamladım. Yaka kesimlerimiz böyle oldu arkadaşlar. Omuz kesmemiz ise bu şekilde yaptık. Sol parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi sağ parçamızı örmeye geçelim. Sağ parçamızı sol parçamızı örmüş olduğumuz gibi aynı şekilde öreceğiz. Fakat sağ parçada ilik açmayacağız. Sol parçamızda iliklerimizi açmıştık. Sağ parçamızı kol oyuntusuna kadar arkadaşlar, tam bu kısma kadar, yani 12 model olana kadar örelim. Yine ilmek almayı ve kesimleri birlikte yapalım arkadaşlar. Şimdi sağ parçamızı 12 model olana kadar örüp gelelim. Sağ parçamı 12 model ördüm. Yine burada kol oyuntusunu oluşturacağız. 9 ilmek keseceğiz arkadaşlar. 10 ilmek sayıp ilmek ayracımı buraya taktım. Şimdi bu kenardan da 7 ilmek alacağım. İpimi ilk ilmeği tığa geçirdikten sonra ipi arkaya alıyorum. Önden şu şekilde bir zincir çekerek bir ilmek atmış oluyorum. Tekrar ipimi arkaya alıp ikinci ilmeği atıyorum. İpimi arkaya alıp 3, ipimi arkaya aldım. 4, ipimi arkaya alıp 5, 6, 7. Buradaki ilmeği de tekrar şişime geçiriyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek düz ördüm. 8. ve 9. ilmeği birlikte kesiyorum. İlmeği çevirip 8. ilmeğimi çevirip 8. ve 9. ilmeği birlikte kesiyorum. Kesim yaptıktan sonra arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar patımız yine 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak devam edecek. İlk ilmeği örmeden aldım. Şimdi ters örüyorum. Ön yüzü ters, arka yüzü ters öreceğim. 2, 4, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeği şu şekilde çeviriyorum. 8. ilmekle 9. ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 2 sıra düz, 2 sıra ters olarak örüyoruz. Yine buradaki 8. ilmeğimi çevirip
9. ilmekle ikisini birlikte örerek kesiyorum. Arka yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İki, 4, 6, 7. 7 ilmek ördükten sonra buradaki ilmeğimi çevirip 8. ve 9. ilmeğimi birlikte örerek kesiyorum. İlmek ayracını takmış olduğumuz kısma kadar ilmeklerimizi bitirene kadar keselim. İlmek ayracına kadar ilmeklerimi kestim. İlmek ayracımı çıkarıyorum. Artık model yapmıyoruz. Kalan ilmeklerimi düz olarak pat kısmına kadar örmeye devam ediyorum. Diğer parçada olduğu gibi model kısmından sonra kenar haroşamızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 haroşa sırası örüp yakamızı keseceğiz. Aynı bu ön parçada olduğu gibi önce 6 ilmek, daha sonra 3, 2, 2 olarak yaka oyuntusunu yapmış olacağız. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim arkadaşlar. Daha sonra yaka oyuntusunu yapalım. Yakamız için kesimlere kadar geldim. Şimdi diğer parçada olduğu gibi yine önce 6 ilmek keseceğim. Fakat bu parçada ön yüze ilmeklerimizin düzgün olarak gelmesi için arka yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde örerek değil de şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesip tekrar ilmeği şişime takıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmeklerimizin ön yüze bu şekilde düşmesi için arkadan kesimlerimizi yaptık. Diğer parçada olduğu gibi değil de bu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Arka yüzdeyiz. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Ön yüzde ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam edeceğiz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp diğer yüze geçiyorum. Şimdi önce 6 ilmek kestik. Şimdi 3 ilmek keseceğim. Daha sonra 2 ilmek, tekrar 2 ilmek kesip yakamız için kesimlerimizi tamamlamış olacağız. Şimdi o kısma kadar gelelim arkadaşlar. 6 ilmek kestik, 3 ilmek kestik. Şimdi 2 yaka kısmına geldikten sonra 2 ilmek daha keselim.
Daha sonra tekrar 2 ilmek keselim. Toplamda 13 ilmek kesmiş olacağız. O kısma kadar ilmeklerimizi kesip gelelim. Yaka oyuntusu için kesimlerimi tamamladım. 6 ilmek, 3 ilmek, 2 ilmek, daha sonra da tekrar 2 ilmek keserek kesimlerimi tamamladım. Kesimlerimi tamamladıktan sonra bir sıra ön yüzde, bir sırada arka yüzde örelim. Daha sonra omuz kesimlerine geçelim. Bir sıra ön yüzde, bir sırada arka yüzde ördüm arkadaşlar. Fakat şu kenarlarını saydığım zaman eşit olmadığını fark ettim. Burada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ters sıramız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıradan sonra 2 sıramız daha olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bir sıra ön yüzde, bir sırada arka yüzde tekrar örüp omuz kesimine geçelim. Sıra sayısını diğer parçayla eşitledikten sonra omuz kesimlerine geçebiliriz. Bu parçanın omuz kesimini ise yine 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şişimizde 21 ilmeğimiz vardı. Şimdi 7 ilmeğini kestik. Ön yüzde ve arka yüzde örüp tekrar 7 ilmek daha keseceğim. Arka yüzü örelim. Şimdi tekrar 7 ilmek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ön yüzde ve arka yüzde örüp ilmeğimizi keselim. Sağ parçamızı da tamamlamış olup arka parçamıza geçelim. Kalan 7 ilmeğimi de kesip arka parçamızı örmeye geçeceğim. Arka parçamızı 68 ilmekle başladım arkadaşlar. Yine ön parçalarda olduğu gibi 11 sıra 2 ters 2 düz olarak ördüm. Ön parçalarla sıralı olarak gitmesi için de sıra başında 2 ters ilmekle başladım. Daha sonra sıra sonunda da 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Ön parçalarla sıralı olarak gitmesi için iki kenar kısmına 2 ters ilmeğimi denk getirdim ön yüzde. 11 sıra ördükten sonra yine modelimi ön parçalarda kurmuş olduğum gibi kurdum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra bir ilmek düz örüp daha sonra 4 ters 4 düz 4 ters 4 düz olarak devam etti. Yine en son 4 düz ilmekten sonra bir ilmek Selanik ilmeğim var. Sıra sonundaki ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ön parçalarda modelimizin yapılışını gösterdiğim için arka parçada tekrar göstermiyorum. Videoyu uzatmak istemedim arkadaşlar. 12 model olana kadar örelim. Yine kenar kesimlerimizi de ön parçalarda örmüş olduğumuz gibi örüp bu parçamızı da tamamlayalım.
Arka parçamızı 12 model ördükten sonra kenarda 7 ilmek artırıp 9 ilmeğimizi ön parçalarda örmüş olduğumuz gibi ördüm. Şimdi buradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ters sıramız olduktan sonra şimdi ön yüzü ördük. Arka yüzde kesimlere geçeceğiz. Omuzlarımız 21 ilmek olarak kalacak. İki kenarda da ortadaki 22 ilmeğimizi keseceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine kenar pat kısmımızı aynı şekilde 2 sıra ters 2 sıra düz olarak örüyoruz. 7 ilmek ördükten sonra 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. 21 ilmek ördüm. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek daha düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek burada bir ilmek kesiyorum. Toplamda 22 ilmek keseceğiz. 1 2 3 22 ilmek kesip gelelim. Yakası için 21 ilmek 22 ilmek kestim. Omzumuz için bu kenarda da 21 ilmeğimiz kaldı. Bu kenarda da 21 ilmeğimiz var. Şimdi omuz ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Sıramı tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi ön parçalarda olduğu gibi önce 7 ilmek, daha sonra 7 ilmek, sonra da 7 ilmeği kesip omzumuzu bitireceğiz. Şimdi ön yüzde olduğum için ilmeklerimi 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzdeki ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi yine 7 ilmek kesip kalan ilmeklerimizi düz olarak örelim. Arka yüzde ters olarak örüp ön yüze geçip yine kalan ilmeklerimi de ön yüzde keserek bu omzumuzu tamamlayalım. Omzumu 7'şer ilmek keserek tamamladım. Şimdi bu omzuma geçtim. Örerek kenar kısma kadar geleceğim. Daha sonra yine aynı şekilde 7 ilmek 7 ilmek ilmeklerimi kesip omzumu tamamlayacağım. Bu kenarlar yine 2 sıra düz 2 sıra ters olarak devam ediyor. Şimdi arka yüze geçtim. Bu omzumuzu hem örüp hem keseceğim. İlk ilmeği aldım. Bir ilmek düz örüp diğer ilmeği üzerinden geçirerek kestim. 1 2 3
4, 5, 6 ve 7. 7 ilmek kestim. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüze geçip ilmeklerimi düz olarak örüp yine 7 ilmek keseceğim. Bu omuzda ilmeklerimizi örerek kesiyoruz. Diğer omuzda direkt 2 ilmeği birlikte örerek kesmiştik. Şimdi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Burada yine 7 ilmeği örerek keselim. Daha sonra tekrar 7 ilmek örüp aynı bu omuzumuzu kesmiş olduğumuz gibi bu omuzu da tamamlayalım. Daha sonra örmüş olduğumuz parçaları diktikten sonra kapşonu örmeye geçeceğiz. Şimdi omuzumuzu tamamlayıp yeleğimizi diktikten sonra kapşonumuzu örmeye geçelim. Omuzlarımı kesip tamamladım. Daha sonra diktim arkadaşlar. Bu omzumu diktim. Bu omzumu da birlikte dikelim. Şu şekilde ilmeklerimin içerisine bu şekilde girip daha sonra arka parçadaki ilmeğin içerisine batarak dikiyorum. Bu şekilde dikersek düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. İsterseniz kendiniz dikmiş olduğunuz gibi de dikebilirsiniz. Şimdi omuz dikimini tamamlayıp kenarları dikmeye geçelim. Omuzumuzu dikip tamamladım. Şimdi kenarları dikmeye geçelim arkadaşlar. Ben bu kenarı diktim. Şimdi bu kenarı dikmeye geçelim. Birlikte nasıl dikiyorum göstereyim. Yine son ilmekten batarak şu şekilde ön yüzden dikiyoruz. Son ilmeği şu şekilde batıyorum. Kenar kısmımızı bu şekilde dikerek tamamlayalım. Daha sonra yaka kısmından ilmek almaya geçelim. Kenar kısmını da dikerek tamamladım. Şimdi yeleğimizin kapşonu için yakadan ilmek çıkaracağız. İlik açmış olduğum parçaya şu şekilde arkadan ipimi bağladım. Şimdi buradan 1 2 3 4 5 6. ilmeğe batıp bir ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra şişime geçiriyorum. İlmeklerimizi şu şekilde bir tığ yardımıyla çıkaralım. İlmeklerimizi çıkarmaya devam edelim.
Ön parçadan 18 ilmek aldım. Şimdi arka parçadan ilmeklerimi almaya geçiyorum. Arka parçadan şu kısımlara batarak tam ilmeklerimizin geldiği kısımlardan tekrar ilmek çıkaralım. İlmeklerimizi çıkarmaya devam edelim. Yine ön parçaya geldiğimizde ön parçadan yine aynı şekilde 18 ilmek çıkaralım. Şu kısımdan ilmekleri çıkarmıyoruz. Sadece o kısma kadar 18 ilmek çıkarıp ilmek alma işlemimizi tamamlayalım. Kapşonumuz için arka parçadan da 32 ilmek aldım. Ön parçalardan 18 ilmek, toplamda 68 ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzü bir sıra ters olarak öreceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Yine diğer ilmeklerimi bir sıra ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. İlmeklerimi aldıktan sonra arka yüzde bir sıra ters olarak ördüm. Kapşonumuz haroşa olarak devam edecek. Ben her iki yüzde de kapşonumu ters olarak öreceğim. İlmeklerimi şu şekilde ayırdım. 68 ilmeğimiz vardı. Toplamda 29 ilmek bu tarafa, ortada 10 ilmek, ilmek ayracımı taktıktan sonra yine bu kenarda da 29 ilmek olarak ayırdım. Toplamda 68 ilmeğimiz oldu. Şimdi ortada olan 10 ilmeğin her iki kenarında birer ilmek artırma yapacağım. Her ön yüzde bir ilmek burada, bir ilmek burada. Toplamda 6 ilmek burada, 6 ilmek burada artırma yapacağız. 6 sıra artırma yapacağız. Toplamda da 12 ilmek artırmış olacağız. Şimdi ayracımıza kadar örelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Ayracımıza kadar örerek geldim. Şimdi burada şu şekilde bir ilmek buraya artırma yapıyorum. Ayracımı sağ şişime alıp yine arada olan 10 ilmeği yine ters olarak örüyorum. Yine 10 ilmeğin sol tarafına da bir ilmek artırma yapıyorum. Ayracımızı artırma yapmadan önce sağ şişimize geçirelim. Ayracı sağ şişimize geçirdikten sonra bir ilmek artırma yapalım. Yine iki ayraç arasında 10 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeğin
sağ ve sol kenarına birer ilmek artırma yapıyoruz. Şimdi ilmeklerimi ters olarak örmeye devam edeceğim. Arka yüzümüzü de ters olarak örelim. İkinci artırma sırasına geçelim. Arka sıramı tamamlayıp ön yüze geçtim. Yine ayraç kısmına kadar ters olarak örelim. Ayraç kısmına kadar ördüm. Şimdi yine burada bir ilmek artırmamı yapıyorum. Ayracımı sağ şişime geçirdim. 10 ilmek ters örüp tekrar artırma yapacağım. İlmek ayracımı sağ şişime geçirip artırmamı yapıyorum. Yine ters olarak örmeye devam ediyorum artırmamı yaptıktan sonra. İkinci artırma sırasını da bu şekilde yaptık. Toplamda 6 artırma sırası yapacağız. 10 ilmeğin her iki kenarında da birer ilmek artırma yapacağız. 6 sıra artırma yaptıktan sonra kapşonumuzu haroşa olarak örmeye devam edelim. Daha sonra kapşon birleştirmesini birlikte yapalım. Kapşonumu örerek tamamladım. Ense kısmında artırmalarımızı yapmıştık. Normalde 6 haroşa sırası artırma yapacaktım. Fakat ilmek sayımın az olduğunu düşündüm. 3 sıra daha artırma yaptım. Yani 9 sıra artırma yaptım. 9 ilmek burada, 9 ilmek de burada artırma yaptım. Sizler ilmek sayınızın yeterli olduğunu düşünüyorsanız 6 sırada artırma yapabilirsiniz. İpinize göre değişebilir. Ben 9 ilmek burada, 9 ilmek de burada. Toplamda 18 ilmek artırmış oldum. Normalde 6 sıra yapacaktım fakat ilmek sayımın az olduğunu düşündüğüm için 3 artırma sırası daha yaptım. Artırmalarımı tamamladıktan sonra haroşa olarak örmeye devam ettim. Bu kısımdan sayarsak toplamda 42 haroşa sırası ördüm. 43. haroşa sırasını örerek tam orta kısma kadar geldim. 43 ilmek sağ şişimde, 43 ilmek de sol şişimde var. Şimdi kapşonumuzun tepe kısmını dikerek birleştireceğim. Dikerek birleştireceğim fakat tepe kısmında dikiş izi olmayacak. İpimi yeteri uzunlukta kestikten sonra örgü iğnesine taktım. Kapşonumu şu şekilde ikiye katladıktan sonra iğne yardımıyla ön şişimden bir ilmek alıp ilmeği çıkarıyorum. Daha sonra buradaki şişime şu şekilde batıp yanındaki buradaki ilmeğe bu şekilde batıp yanındaki ilmeğe de şu şekilde yani bu taraftan batıp çıkıyorum. İlmekleri şişten çıkarıyorum. Daha sonra ön şişimdeki ilmeğe batacağım. Bir önceki çıkarmış olduğumuz ilmeğe de şu şekilde batıyorum. Daha sonra şişteki ilmeğe iğnemi geçirip ilmeği çıkarıyorum. Tekrar arkadaki şişimden çıkaracağım fakat bir önceki çıkarmış olduğum ilmeğe yine şu şekilde alttan girip şişten bir ilmek alıp çıkarıyorum. Bir önceki çıkarmış olduğumuz ilmeğe ve şişten bir ilmek alıp ilmeği çıkarıyorum.
Buradaki ilmeğe alttan girip arkadaki şişimden bir ilmek alıp yine ilmeği şişten çıkarıyorum. Öndeki ilmeğe şu şekilde batıp yine öndeki şişten bir ilmek alıp çıkıyorum. Arkadaki ilmeğe batıp yine arkadaki şişten bir ilmek alıp yine çıkıyorum. Bu şekilde kapşonumuzu birleştiriyoruz. Tekrar göstereyim. Bir önceki şişten çıkarmış olduğumuz ilmeğe bu şekilde girip yine şişten bir ilmek alıyorum. Daha sonra arkadaki ilmeğe şu şekilde alttan batıyorum. Alttan batıp yine arkadaki şişten bir ilmek alıyorum. Öne geçiyorum. Bir önceki çıkarmış olduğumuz ilmeğe bu şekilde batıp ön şişten bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra yine arkadaki ilmeklerden şu şekilde ilmeğe alttan batıp şişten bir ilmek çıkarıp birleştirmemi yapıyorum. Kapşonumuzun birleştirmesini bu şekilde dikiş izi olmadan yapıyoruz. Şimdi yine aynı şekilde birleştirmeye devam edelim. Bu şekilde birleştirmeye devam edelim. Birleştirdikten sonra tekrar gelelim arkadaşlar. Kapşonumuzun tepesini birleştirdikten sonra kapşonun ön kısmından ilmek almaya başlıyoruz. İpimi tam şu kısma bağladım. Buraya bağladıktan sonra ilmeklerimi almaya başladım. İlmeklerimi şu şekilde alıyorum. 3 kez büyük boşluklara batıyorum. 1, 2, 3. Daha sonra aradaki küçük boşluktan ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Büyük boşluklardan ilmeklerimi çıkardım. Şimdi aradaki boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar 3 ilmek çıkarıyorum büyük boşluklardan. 1, 2, 3. Şimdi aradaki küçük boşluktan bir ilmek çıkarıyorum. Yine 1, 2, 3. Tekrar küçük boşluktan da bir ilmek çıkararak ilmeklerimi bu şekilde çıkarıyorum. Toplamda 118 ilmeğimiz olacak. 59 ilmek kapşonumuzun bu tarafından, 59 ilmek de bu tarafından çıkaralım. Toplamda 118 ilmeğimiz olsun. Tam bu kısma kadar ilmeklerimi dediğim gibi 3 kez büyük boşluklara, bir kez de küçük boşluklara batarak çıkardım. Toplamda 116 ilmeğim oldu. 118 demiştim ama 116 ilmeğim oldu. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi 116 ilmekle arka yüzümüzü ters olarak öreceğim. Ön yüzde ise düz olarak. Bu şekilde 10 sıra örüp daha sonra örmüş olduğumuz kısmı katlayıp dikeceğiz. Şimdi iç kısımda ters, dış kısımda ise düz olarak 10 sıra örüp gelelim. 10 sıra ördüm. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi ters yüzünde kesiyorum arkadaşlar. Ters yüzden 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ilmeği sol şişime takıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlmeği şişe takıyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyorum.
ilmeklerimiz bitene kadar keselim. İlmeklerimi keserek bitirdim. Şimdi uzunca ip bıraktım dikmek için. İpimi örgü iğnesine geçirdim. Şimdi örmüş olduğumuz kısmı şu şekilde ikiye katlıyoruz. Bir ilmek buradan, bir ilmek de uç kısımdan alarak dikiyoruz. Burada olan iplerimizi daha sonra tığ yardımıyla iç kısma çekip gizleyelim. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikip birleştirelim. Kapşonumuzun ön kısmını dikerek birleştirdim. İç kısmı bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten düzgün bir görüntü elde ettik. Daha sonra kordon yaptım. Kordonu şapkamın ön kısmına tel toka yardımıyla geçirdim. Kordonumu nasıl yapıyorum? Onu da göstereyim. Şu şekilde ipimi açıyorum. 2-3 metre uzunlukta ipi açtıktan sonra tığ yardımıyla kordonumuzu yapıyoruz. Önce şu şekilde bir zincir çekiyorum. Daha sonra ipimizin ucunu diğer tarafta bırakalım. Diğer ucuyla örmeye başlayalım. Şu şekilde uzun bırakmış olduğumuz kısmı şu şekilde tığa dolayarak örüyoruz. Tekrar şu şekilde dolayıp yine iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar dolayıp bu şekilde kordonumuzu istediğimiz uzunlukta örebiliriz. Kordonumuzun uç kısımlarını da bu şekilde bağladım. Düğüm attım uç kısımlarına. Yeleğime 5 adet ahşap düğme diktim. Gerçekten çok hoş bir yelek oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.